hudut olmayan, her şeye kadir olan Allah'a güçlük mü var? Güç gelirse Cenab-ı Allah'a bir şey, Allah olur mu? Haşa. Allah'a güç gelecek bir şey yok. Onun için Subhanellezi, o Allah sizin düşüne geleceğiniz her bir noksaniyetten münezzehtir. Nasıl olur? Diyebileceğiniz her şeyden münezzehtir Allah. Mutlak kudretin sahibidir. Onun için nasıl deme, her şeye kadir, her şeyi yapabilen Allah miracı yapamamız. Pekala yapabilir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bütün peygamberler nasıl eziyet çektilerse cahillerden Efendimiz de çekmiştir. Efendimiz'e eziyet etmişlerdir. Doğruyu kabul etmek istemeyen insanlar veya insancıklar eziyet etmeye kalktılar Efendimiz'e. Eziyet verdiler. Nitekim Efendimiz bana edilen eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Her peygambere eziyet ettiler ama en çok eziyet bana edildi diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Habibim, sana emrolunanı tebliğ et. Seni peygamber olarak gönderdim. Benim birliğimi onlara bildir. Onları la ilahe illallah demeye davet eyle. En büyük hakikat Allah'ın varlığı ve birliği hakikatıdır. İnsanlar bunu ikrar etsinler. Bunu desinler. Bizi yaratan o Allah'tır. La ilahe illallah'tır. Bunu söylesinler. Bunu tebliğ et kendilerine. Ey Habibim dediğinde Cenab-ı Peygamber mümkün mertebe o tebliğatı etrafa işittirmeye gayret buyurdu ve Taif'e de gitti. Taif denilen yere Hicaz kıtasında bir yerdir orası, dağ üzerinde. Oraya gitti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kölesiyle beraber. Ve Taif'in ahalisi Efendimiz'i hoş karşılamadılar. Reddettiler. Söyletmek istemediler. Ve çocuklarını ve sefihlerini arkasına düşürdüp taşlattılar. Sefih manası aklı hafif, edepsiz sınıfı. Onları üsteleyip taşlattılar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Taif ahalisi. Onun için kalpleri gasvetli olan kavimdir onlar. Ve
aleyhissalatu vesselam Efendimiz mahzun oldular. İşte o hengamdaydı ki Cenab-ı Mevla Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselamı gönderip kendisini miraca davet buyurdu. Cenab-ı Cibril cennetteki buraklardan bir burak indirip ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı cennet libasıyla giydirip başına cennet tacından da giydirip Kur'an'ı üzerine bindirerekten sağında Cibril, solunda Mikail aleyhisselam olaraktan Beytullah'tan alıp saltanat ile, izzet ve şeref ile Mescid-i Aksa'ya, Kuds-ı Şerif'e getirdiler. Tafsilatı uzundur. Hulasaten söyleyelim ki maksat bir parça olsun, anlaşılsın. Ve Mescid-i Aksa'ya gelindiği vakitte Kuds-ı Şerif'e onu Adem peygamberden itibaren gelmiş olan 124 bin peygamberler karşıladı. Onlar Efendimiz'i karşıladıklarında Mescid-i Aksa'da Efendimiz imam olup o kadar bin peygambere 2 rekat namaz kıldırdı. İmamul Enbiya, İmamul Murselin olaraktan Efendimiz bütün peygamberlerin imamı olaraktan onlara 2 rekat kıldırdı. Onlarla selamlaştı. Sonra Cenab-ı Peygamber'e Miraç getirildi. Ve Kuds-ı Şerif'te Sahra-i Şerif vardır. Sahra-i Şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde durduğu ve gökyüzüne alıp çıkarken ayağının altında Efendimiz dur deyinceye kadar yükselen büyük kaya parçasıdır. Sahra dediğimiz. Ki onu kerrat ile Cenab-ı Allah ziyaret nasip eyledi bize. Ziyaret ettim. Büyük bir granit kayasıdır. Bu 4 sütunun arası kadar bir yeri tutan granit kayasıdır. Başlangıcından ta ortasına kadar üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak mübarek kadem-i şeriflerinin izleri vardır. Sanki hamurun üzerine ayak koyuyor gibi o granit kayasının üzerinde böyle mübarek ayaklarının şekli vardır ki oraya kadar yürüdü ortasında, oradan yukarıya çıkıyorken o kaya yeryüzüne bitişik idi. Efendimiz yukarı kalktığında ayağının altında böyle kalktı. Efendimiz ona dur demese onunla beraber çıkacak.
Ki Cenab-ı Allah kudretiyle Efendimiz'i kaldırıyor. Ayağının altında bir şey olmaya lüzum yok. Dur dediği anında durdu ve en uzun boylu bir kimse altına girerse başı çarpmaz. Yani demek ki 2 metre kadar yükseldi o. Ve onun altı mağara gibidir. O sahra böyle etrafıyla dudak dudağa duruyor. Kaya kalkmıştır. Dur dediği vakitte burada yükselmiş. Altı onun için mağara gibi kalmıştır. O kalktığı mesafedir. 2 metre kadar kalkmış. Dur dediği vakitte durdu. O etrafına böyle bitişiktir. O. Muallak sahradır o da. Muallakta duran ikinci sahradır. Bir de burada Hala Sultan Hazretleri'nin üzerinde muallak duran bir gaya vardır. Lakin o gaya gibi o sahradaki gaya 100 defa olur. Hala Sultan Hazretleri'nin üzerinde duran 2 metro boyu 1 metro eninde öyle bir kaya parçasıdır, mütevi. Lakin kendisinin kabalığı da 70-80 santime varır. O kaya belki 1 metrodan fazla kaba ve mesahası da çok, dediğimiz gibi böyle büyüyecek bir yeri kaplıyor. Hani o Hala Sultan Hazretleri'ndeki kayanın 100 defası kadardır. Ve altında mesnedi olmadığı görülür. Çünkü yukarıdan da takip olunabilir. Aşağıdan da böyle kalkmış duruyor. İlâ yevmül kıyamete kadar o aleme ibret olmak için durdurttu Cenab-ı Allah. Dur dedi, durdu. Onun altına da inip namaz kılmaya da Cenab-ı Allah bize nasip eyledi. Size de nasip etsin. Amin. Bize de tekrar nasip etsin. Oradan işte o kayanın üzerinden gökyüzüne 1. sema, 2. sema, 3. sema, 4. sema, 5. sema, 6. sema, 7. semaya her birerlerinde peygamberler onu karşılayıp o makamlarda olan peygamberler, birincisinde Adem Aleyhisselam, sonuncusunda İbrahim Halilurrahman, 7.sinde karşılayıp ondan ileri selamlanaraktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sidretil Muntaha makamına yetişti ki orası insana verilmiş olan idrakin son hudududur. Ondan ötesini idrak etmek aklın harcı değildir. Cebrail aleyhisselam ile beraber oraya yetişti ve Cebrail aleyhisselam kendi makamına yetiştiğinde durdu ve Efendimiz'e ileri size destur vardır, ileri buyurunuz. Benimle gelmez misin ya Cibril dediğinde ya Resulallah bizim hududumuz buraya kadardır. Bundan öteye bize geçmeye izin yoktur. Bundan öteye biz geçersek
Cenab-ı Hakk'ın azametinin nurları beni yakar, kül eder dedi. İkinci defa icat olmaya da yol gelmez. Yokluğa atar. Bundan öteye izin sanadır ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz ondan ötede aklın idrak edebileceği bir meseleyi kalmaz. Aklın idrakinin son hududu Cebrail aleyhisselamın durduğu makamdır. Ondan ötede Cenab-ı Allah'ın zatının tecellilerine mazhar olan lahut alemi denir ona, oraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davet edildi ve Cenab-ı Hak huzuruna Habibini aldığında Cenab-ı Peygamber "Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat" diye selam durdu. Huzur-u Rabbul Aleminde. Cenab-ı Allah'a tazimat arz eyledi ki Cenab-ı Allah'a gerek lisanıyla, gerek bedenimizle, gerek malımızla ne kadar tazimat ve kulluk yapıyorsak cümlesini de Allah'ın huzuruna takdim ettikten sonra Cenab-ı Hak'tan ona karşılık gelip "Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu." Ey şanlı peygamber, sana selam olsun. Rahmet ve bereketi Cenab-ı Allah'ın senin üzerine olsun diye Cenab-ı Hakk'ın ona selamı geldi. Ondan sonra Efendimiz o selamı "Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin" diyerekten "Ya Rabbi, senin selamın bizim üzerimize", bizim dediğinde ümmetlerini de kastederekten ve hasaten salih kimseler üzerine olsun o selamın. "Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin", Allah'ın salih kullarının üzerine de hasaten olsun. Umumen Allah'ın selamı bütün ümmetlere olduğu gibi taksisen, hususi olaraktan da salih ümmetler üzerine olsun diye Cenab-ı Peygamber o selama karşılık yaptı ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu selamlaşması, yedi göğün melaikesi onu işiterek Cebrail Aleyhisselam da seyredip dururken o vakit Cebrail ile beraber bütün yedi göğün melaikesi cümle enbiyanın ervah-ı şerifleri de "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu" sallallahu aleyhi ve sellem diyerekten ona iştirak ettiler. Onun için tahiyyat bu ümmetlere namazlarda okunmaya emrolundu ki müminlere Miraç'ta olan fazileti Cenab-ı Hak o 2 rekatta veriyor. Tahiyyatı okuduğumuz vakitte Miraç makamında duruyor gibi oluyoruz. O derecede şeref veriyor bize Cenab-ı Allah bu namazla. Onu bilip de namaz kılan kimsenin ruhaniyeti böyle gül gibi açılır. Ferahlar, genişler.
Çok kimse geliyor. Şeyh Efendi bir bunalma var diyor. Bunalma geliyor. Adeta çıldıracak gibi oluyor diyor. Az daha kaldı diyorum ben de çıldırmaya. Çok mesafe yok. Neden bunalıyorsun? Bilmem diyor. Hekimlere gittik bir şeyin yok dediler ama bunalma var diyor bende. Ansızdan bunalma diyor. Namazın var mı? Namazımız yok. Namazın yoksa çok daha bunaltı gelir sana. Nasıl kalp ferah bulsun. Sen diyorum onlara, ne zaman sana böyle bir bunaltı gelirse hemen abdest alacaksın. Bildiğin kadarıyla 2 rekat namaz kılarsın. Tahiyyette hemen açılırsın. Tahiyyat okuduğun, selam verdiğin anında kalbindeki hüzün gidecektir. Bunalman geçecektir. Senin devan, senin ilacın hap yutmakla değildir. Cigara içmekle değildir. İçki içmekle avunacaksın diyerekten uğraşma. Yok. Onlar daha beter eder seni. Daha beter zulmete başını sokar. Onların zararı seni daha ziyade bunalmaya atacaktır. Bunaldın mı? Namaza koş. Korktun mu? Namaza koş. Ümitlendin mi? Namaza koş. Bulursun. Namazın kıymetini bilse bu insanlar 24 saatin belki hepsini namaz kılmaya vermek isteyecekler. Ancak en zaruri beşeri hizmetleri için ayrılacaklar namazdan, sonra geri tekrar aman namaza girelim diyecekler. Namazda olan ferahı, şerefi ve rahatlığı hakikaten bilen kimse o namazı bırakmayacak. En zaruri işleri için bir parça bırakıp onu yaptı mı tekrar koşup namaza gireyim diyecek. Ne için Peygamber aleyhissalatü vesselam ve kurretu ayni fis salah, gözümün nuru namazdadır diyor. Namazdaki ferahı bir yerde bulamıyorum manasına. En sevdiğim lahzalar, hayatımın en sevgili saatleri namazda bulunduğum saatlerdir diyor. Bir şeyden anlamayanlar da namazdan ürküp kaçıyorlar. Bir şeyden anlamayanlar anlasa Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? Gözümün nuru diyor namaz. O kadar ferahlıyor. Onun için bunalan namaza koşsun. Korkan namaza koşsun. Ümitlenen gene namaza koşsun. Ondan mükemmel ilaç yok, derman yok. Ondan iyi sığınak da yok insana. Korktuğundan emin olmak isteyen adam namaza girsin. Namaza gir ve korkma.
Şeyhimiz Sultanül Evliya'dır şüphesiz. Seferberlik der onlar. Türkler, Araplar. Seferberlik dediğinde birinci umumi harptir. Orada Şeyh Efendi Hazretleri fiili hizmet gördü de gazidir. Çanakkale başından sonuna kadar oradaki harplerde hazır oldu. Fiili hizmet ile ateş hattında. Ve öyle nakletmişti ki bir sabah ben kuşluk namazına durmuş idim. Denizdeki donanmalardan bir 37,5'luk mermi asıl karargaha nişan almışlar ve o namaz kıldığım yerin hemen altına düştü, patladı. 37 nefer şehit oldu. Toz, duman ortalığı kapladı. Ben namazdayken o obüs benim olduğum, namaz kıldığım yerin ayaklarımın altında patladı. O bir parça üzerinde durduğum toprağı böyle aldı. Bir 30 metre kadar ileriye böyle kaldırıp beni indirdi. Ben namazı bozmadım dedi. Ne sağa yıkıldım ne sola. Namazı tekmil ettim. Tabur kumandanı çağırmaya başlamış. Ah Hoca Efendi gitti diyerekten Şeyh Efendi. Oraya buraya toz duman içerisinde. Toz duman oturunca beni ileride görünce tabur kumandanı koşup geldi. Bir şey oldun mu? Hoca Efendi demiş. Hiçbir şey olmadım diyor. Allah'a sen söyle demiş. Bu ne namazıdır senin kıldığın? Kuşluk namazı kılıyordu diyor. Ya vallahi diyor bu namaz seni kurtardı yoksa tozu bulunmayacaktı diyor Hoca Efendi. Bu namaz seni kurtardı demiş. Binaenaleyh benim bundan sonra eğer Hoca Efendi ben namazı bırakırsam benim 3 aileye 3'er talak yaparım demiş. Böyle sen şahit ol. Bundan sonra bir vakit namazı ben bırakmayacağım. Diyerekten yemin de edip her nereye gıta gidiyorsa birlik orada ilk camiyi tayin ettirir. Kendi de namazı katiyen bırakmadı diyor. Öyle demiş. Hoca Efendi ben Allah'tan korkmam senden korkuyorum demiş. Çünkü bu kadar vakittir namaz kılmadım bana bir şey yapmadı. Ama şimdi sana söz verdim. Eğer namazı bırakırsam senden bir şey gelir diyerekten korkuyorum demiş. Namaz. Korktun mu namaza gir. Ümitlendin mi namaza gir. Zorlandın mı namaza gir. Bunaldın mı namaza gir korkma. Ya namazın kıymeti. Ey Habibim 50 vakti farz kıldım dedi. Senin ümmetlerine benim kullarıma. Sonra Cenab-ı Peygamber şefkat şefaat buyurdu da 50 vakti ey Habibim senin için 5 vakta indirdim. Sayısı 5'e indi. Lakin sevabını 50 vaktin sevabını verdim. Sevabını geri bırakmadım diyor. Azaltmadım. Sayısını azalttım, sevabını eksiltmedim. Binaenaleyh 5 vakti
eda eden kimselere, kullarıma 50 vaktin sevabını vereceğim. Benim bu emrimi onlara bildir diyerekten böyle geldi. 5 vakit namaz. Ona dikkat et. Namazı kılmayanlar korksun. Bunu böyle bilip bırakırsa bir kimse zor olur. Ve Cenab-ı Hak Efendimiz'e o gecede nice bin türlü ilahi iltifat ile ümmetlerine vereceklerini de hesapsız lütuflar ihsan eyledi Habibine. Ve ey Habibim, sen sana bildirdiklerimi ve müjdelediklerimi kullarıma bildirmeye ve onları sonsuz rahmetlerimle müjdelemeye memur kıldım. Var. Onları uyandır. Onlara gördüklerinden bildir. Onları hak aşıkları kıl. Bana karşı kalplerine muhabbet koy. Kalpleri benim muhabbetimle dolsun. Onları bana davet eyle. Bu makamı onlara müjdele. Beni isteyen, beni sevenlere bu makamın olacağını onlara müjdele diyerekten gönderdi aleyhissalatü vesselam. Evet, işte bu öyle bir muazzam gecedir. Tarifi ve tafsilatı hakkında günler, haftalar, aylar, yıllar geçer. Mühim olan Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e olan ikramıdır. O ikram ile beraber bize yetişen şeref ve lütuflardır. Cenab-ı Hak Efendimiz'i huzuruna davet ettiğinde cemalini ona seyredip ona nice bin kelamlar ile harfsız ve savtsız, harfsız ve sessiz Cenab-ı Mevla ona konuştu. Onunla Cenab-ı Allah o suretle hiçbir insanın aklı fehminin yetişmeyeceği surette konuştu. Onu öyle müjdeledi. Ve Cenab-ı Hak Habibine o gecede ulumul evvelin vel ahirin, geçmişlerin ilminden, geleceklerin ilminden talim buyurdu. İlahi lütfuyla ona ihsan eyledi de ey Habibim, bu sana vermiş olduğum, benim sana ihsanım olan bu ilimlerden bir kısmını ümmetlerine bildireceksin. Umum içindir. Onların bilmelerine mani yok, bildir. Bu yalnız ashabınadır. Onlara bildir. Bu 3. bölüğü, bu yalnız sanadır. Kimseye bildirmeyeceksin. Bu senin içindir. Bu havas-ı ümmet olan evliyalar içindir ve sahaben içindir. Bu 3. kısımda umumi bütün ümmetlerine bildirmek içindir.
Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ın içerisinde Efendimiz'e has olan var. Evliyalara verilen var Efendimiz tarafından. Umuma bildirilmiş olan vardır. Miraç haberinde de Efendimiz'e bildirilen ona mahsustur. Evliyalara bildirmek üzere emrolunan ilim yalnız onlara mahsus. Bir kısmı da Miraç haberinden bütün insanlara bildirilmeye izin verilmiştir. Onlar da bildirmiştir aleyhissalatü vesselam. Evet, Cenab-ı Hak bu mucize ile inananların imanlarını takviye etmiştir. Yarı buçuk olanlar ayrılmışlardır. Çünkü çok büyük bir mucize. Akıllara durgunluk veren bir mucize. Çok sahabeler bile tereddütte kaldı. Yani evet mi diyelim bu meselede, olmaz mı diyelim diye şaştı. Hazreti Ömer Efendimiz'e bu haber yetiştiğinde gideyim demiş Ebu Bakır. Ne der buna? Yolda gelirken karşılaştılar da bu heyet ile ve heybet ile nereye gelirsin ya Ömer dediğinde sana geliyordum ya Ebu Bekir. Senin sahibin aleyhissalatu vesselam böyle böyle söylüyor. Ne dersin? Ondan fazlasını da ben kabul ederim ya Ömer diyor. O söyledi mi? O söyledi. O söylediyse daha çok fazlası var da size göre söyledi demiş. Ondan çok fazlası var. Ondan ötesini de ben kabul ederim diyor. Bu size söylediği çok basit meseledir. Ondan ötesini de ben kabul ederim dediğinde Hazreti Ömer oturdu. Onun için Nakşibendilerin Efendimiz'den emanetlerini alan Hazreti Ebu Bekir'dir. Cenab-ı Peygamber ben Cenab-ı Hakk'ın benim kalbime, gönlüme döktüğü ne hakikat varsa Ebu Bekir'in sadrına, kalbine döktüm de diyor. Hepsini oraya döktüm. Hepsini döktüm dediğinde şimdi Hazreti Ebu Bekir'in hadis olarak da rivayet ettiği hadi 15 hadi 20 hadis olsun. Peki Peygamber Zişan'ın kalbine dökülen 15-20 hadislik mesele mi? Onun manası nedir? Yani İslam'da öyle hakikatler vardır ki lisan almaz, söylemekle tüketemez, yazmakla bitiremezsin. Binaenaleyh o ancak kalpten kalbe aktarılır ki kalbin vüsatına nihayet yok. Kalp öyle büyüktür. Kalpten kalbe nakli olaraktan o emanet kıyamete kadar gelecek bu iş için hazırlanmış olan kimselere verilecektir. O emanet. İşte o geceden itibaren Hazreti Ebubekir'in Sıddık'ın kalbine verilmiş olan hakikatlar sırayla bütün evliyalardan şeyhimize kadar yetişmiştir. Ta vaktin sahibine kadar da yetişecek. Orada daha ziyade açılacak olan meseleyi inşallah siz de bileceksiniz. Vaktin sahibini bekleyen ona kavuşacak, onun sohbetleriyle ve ona verilmiş olan ilimlerle münevver olacaktır. Allah
o günlere de bizi yetiştirsin tezminde. Hürmetil Habib, bu geceden size de mübarek olsun. Bütün ümmeti Muhammedi kullarına da mübarek olsun. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.